Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere daha lansmanı yapılmadan yeni Tanrı'yı deşifre edeceğim. Önümüzdeki dönemlerde siz bu Tanrı'yı ve dijital dinini her yerde propagandasını göreceksiniz. Ama bununla ilgili öncelikle tarihten birkaç örnek veriyorum. Çünkü aramızdan illaki şöyle diyecekler çıkacaktır. Ya öyle şey mi olur falan diye. Tarihte bu defalarca yapıldı. Birçok sahte tanrı ortaya çıktı. Birçok insan ilahlığını iddia etti ve bu iddiaları kabul gördü ve bu insanlar bunlara taptılar. En bilinen örnekleri ise Mısır firavunları, Japon imparatorları, Nemrut, işte Zeus'un oğlu Herkül, işte tanrı, yarı tanrı, tanrıça gibi bir sürü tanrılar ortaya çıktı ve insanlar bu insanlara taptılar. Hem de uzun zamanlarda, yüzyıllar boyunca taptılar. Şimdi o yüzden benim bundan sonraki anlatacaklarıma sakın ve sakın şaşırmayınız. Yalnız bu Tanrı'yı tanıyabilmek için önce Tanrı kelimesinin etimolojisine bakmak lazım. Mevcut ta Sümerlerden, Babillerden, Akatlardan günümüze gelen, hatta bütün dinlere geçmiş olan bir kelime var. Ve o kelime tek bir kelime. Hatta bizim dinimizde de aynı kelime Allah lafzıyla bir arada kullanılıyor. Bu kelime el kelimesi. Bu Hristiyanlıkta da aynı, Yahudilikte de aynı, Müslümanlıkta da aynı, Sümer dininde, Babil dininde, Akatlarda, Mısır dininde, birçok Mezopotamya kültüründe yani Sami ırklarının bulunduğu bölgede etkin bir kelime ve geçmişi hemen hemen 5000 yılı buluyor. 5000 yıldır da bu kelime değişmedi. El kelimesi Tanrı demek oluyor. Buna birkaç örnek vermek istiyorum. Öncelikle İbranice'de El İlu deniyor buna. Arapçada el deniliyor. Hristiyanlıkta el deniliyor. Bu el kelimesi sürekli günümüze kadar gelmiş. Hatta Hz. İsa'nın İncil'de Allah'a seslendiği bir bölüm var. O bölümde en sonunda diyor ki son sözü Eli, Eli diye sesleniyor ve beni niye bıraktın diyor. Orada mesela God, Baba vesaire kullanılmıyor. Bu Latince'ye de aynı bu şekilde geçmiş. İngilizce'de de, Fransızca'da da, Almanca'da da hep el kelimesi Tanrı manasına geliyor. Bununla ilgili popüler bir örnek vermek gerekirse Hollywood'da yapılmış bir film var. Denzel Washington'ın oynadığı Book of Eli yani Tanrı'nın kitabı. Ona da bakabilirsiniz. Zaten şimdi de onun görselini görmektesiniz. Bununla ilgili başka örnekler verirsek. Mesela Cebrail. Cebrail kelimesi İngilizce'de Gabriel'dir. Cebrail ya da Gabriel Tanrı'nın zorlaması demektir. Mikail aynı kökten gelir. Tanrı'nın kulu demektir. İsrafil, Azrail Tanrı'nın gücü, kulu demektir. Bu el kelimesi hep geliyor. Hatta biz de esmaların başına El Melik, El Kerim, El Mecid gibi bu takıyı takmaktayız. Diğer kullanımlarında ise mesela başka putlar da var. İslamiyet öncesinde özellikle Mekkeli müşriklerin kullandığı El Menat, Allah'ın kızları dedikleri El Menat, El Uzza gibi putlar var. Bunun yanında Babil döneminden kalan Baal yani bağ tanrısı demek, üzüm tanrısı demek aslında. Baal kelimesi. Onun dışında başka örnekler de verirsek şuradan hemen bakayım. Almah, El-Kuam, Kibela mesela, Kibela, kıble kelimesi de buradan türüyor. Şiella, Hubal, Hubal de Mekkeli müşriklerin putuydu. Bu isimler geliyor. Başka popüler örnek verirsek mesela Babil kelimesi aslında Bab ve El kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Bab kapı demektir, El Tanrı demektir. Yani Tanrı'nın kapısı. Ki bu bir milletin ismi ve bir şehrinde ismidir. İngilizcesi Babylon, bizim bildiğimiz Bağdat yani. Onun dışında bu konuyla alakalı Francis Leonard, Sheldon Magic and Its Origin adlı kitabında bu el kelimesinin hiçbir şüpheye yer kalmadan Tanrı anlamına geldiğini açıklıyor. Buradan da hepiniz takip edebilirsiniz. Bu el kelimesiyle birlikte size başka bir konuyu da izah etmek istiyorum. Normalde bizim dinimizde, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte şöyle bir özellik var. Allah insanı kendi suretinden yaratmıştır. Bu su götürmez bir inanıştır. Çünkü Kur'an'da ayette de geçer, İncil'de de geçiyor, Tevrat'ta da geçiyor. Şimdi yüz meselesi burada önemli. El kelimesinin Tanrı olması zaten ayrı bir önemi var. Hatta yüz kelimesiyle ilgili size buradan örnek vereyim. Eski ayette, tarihlerde 16-11'de Rab ve onun gücünü ara, sürekli yüzünü ara. Ey Rab, ana tanrısı bize geri dön. Çünkü yüzün üzerimize parlayacak ve biz kurtulacağız. Artık yüzümü onlardan gizlemeyeceğim. Çünkü ruhumu İsrail'in evine dökmüş olacağım diyor Rab Tanrı.
gibi ayetler var. Sonuncusu Ezekiel 39'a 29'daydı. Ayrıca bu yüz meselesini de kavradıktan sonra yani Tanrı onlara yüzünü gösterecek ve ruhunu, gücünü, ihtişamını İsrail'in evine dökmüş olacağım diyor. Buradan da geleceğimiz başka bir mesele El'ın ismi. El'ın. El'ın isminin etimolojisine bakmamız gerekiyor. El'ın isminin etimolojisi İbranice'de meşe ağacı anlamına geliyor. Ayrıca eski ayette Hakimler kitabında İsraillilerin İncil liderinin adı. İlk kullanıldığı yer bu. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi dünyayı yönetmek isteyen insanlar geçmişten beri, yani bu Osmanlı'nın usulüdür aslında devşirme meselesi, zeki buldukları, kabiliyetli buldukları çocukları tespit ederler ve bu tespit ettikleri çocukları yetiştirirler. Günü geldiğinde onları kendi alanlarında, ekonomi, siyaset, asgari alanlarda, casusluk alanlarında vesaire, teknoloji, bilim gibi alanlarda kullanırlar. Ve onlara da değişik görevler verirler. Çünkü bu şeytani güçler dünyayı yönetmek istemektedir. Şimdi burada bizim önümüze de kimi çıkarıyorlar son zamanlarda? Altın çocuk Elon Musk. Elon isminin biz İbranice olduğunu anladık. Zaten buradan geçmişinde bir Yahudilik meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Musk soy ismi de etimolojik olarak misk hayvanı ya da ondan üretilen bir koku anlamına geliyor. Fakat Musk kelimesi okunuşuna bakıldığında yani Elon Musk diye okuduğumuz zaman okunuşta maske, suret, yüz anlamına geliyor. Buna da baktığımızda çok ilginç bir yere geleceğiz. Çoğunuz bunu anladınız ama ondan önce bir bilgi daha vermek istiyorum ben size. 14 Haziran 2018'de Forbes dergisi, bakın Forbes dergisi başka bir dergi değil. Hani öyle çakma dergilerden değil. Forbes dergisinde yayınlanan bir makalede ve bu bilim sayfasında yayınlanıyor. North Carolina Chapel Hill Üniversitesi tarafından bir çalışma var. Bu çalışma 511 tane Hristiyan, inanan Hristiyan, hakikaten kiliseye giden, işte Hristiyanlığa sonuna kadar inanan insan üzerinde yapılıyor. Ve bunlara diyorlar ki bu 511 kişiye, sizce Tanrı neye benzer? Soru bu. Ve onlara bazı görseller gösteriyorlar. O görsellerin neticesinde kişilerin gösterdikleri resimler üzerinden bir insan sureti ortaya çıkarıyorlar. Bu resimlerin, o 511 kişinin gösterdiği resimlerden hepsini birleştirip bir dijital ortamda bir insan sureti ortaya çıkarıyorlar. Ve tahmin edin bu insan sureti kime benziyor? Elon Musk'a. Ve derginin yayınlanan yazısının başlığı da şu: Elon, bilim açıklıyor, Tanrı Elon Musk'a benziyor diye. Bunu da şu an zaten görüyorsunuz ekranda, araştırabilirsiniz. 14 Haziran 2018'de, yani bugünden tam 2 yıl önce. Bugün de 14 Haziran zaten. Demek ki bir anlamı var. Neden biz bugün bunu fark ettik? Şimdi gelelim tekrar isim meselesine. Şimdi adamlar bize Tanrı'nın yüzü Elon Musk'a benziyor, inanılmaz bir şekilde benziyor diye gösterdiler. El kelimesi zaten Tanrı anlamına geliyordu. Musk'ın okunuşu maske, yüz anlamına geliyordu. Biz şimdi Elon Musk'ın ismini hecelersek Elon Musk. Yani Tanrı suretinde demek bu. Tam Türkçesi Tanrı suretinde. Yani adamlar bu çocuğu almışlar, bizim altın çocuğu sürekli parlatılıyor ya son zamanlarda. Bunu almışlar, yetiştirmişler. Adını Elon, hatta Elon, okunuşu da o, Elon, Tanrı demek. Yani Elon Musk olarak koymuşlar önümüze, sembolizmin ve ezoterizmin dibine vurmuşlar, gözümüzün önünde duruyor bu. Bu sembolizm ve ezoterizmin temeli şuna dayanmaktadır: bilinçaltı mesajlar. Yani subliminal denilen, çok meşhur var ya, ben de zaten 2010 senesinde bunu kitabıma yazdım. Zihin Kontrolü, Beynimdeki Yabancı kitabına yazdım. Bilinçaltı mesajlarla sizi bir şeye hazırlarlar. Siz bir şeyi sürekli görürsünüz ama onun ne olduğunu fark etmezsiniz. Bu bir yazı olabilir, bu bir rakam olabilir, bu bir görüntü olabilir, fark etmezsiniz. Bunun birçok örnekleri var. Cinsellik, şiddet, şehvet, kan, insanları kararsızlığa sürükleme ile ilgili birçok çalışmaları var. Bunu televizyonlarda, reklamlarda ya da çizgi filmlerde sürekli yayınlıyorlar zaten. Bu da onun gibi bir şeydir. Yani siz bir kitap okursunuz, bir gazete okursunuz, internette bir yazı okursunuz.
Onu düz okuduğunuzda hiçbir şey anlamazsanız ama onu partlara böldüğünüzde çok şey çıkar. Fakat bunu bilinçaltı algılar ya da yukarıdan aşağı okunduğunda ortaya bir şey çıkar. Siz bunu görmezsiniz ama bilinçaltı bunu algılar ve beyni bunu hazırlar. İşte biz de Elon Musk, yani Tanrı suretindeyiz, sürekli gözümüze sokuyorlar. Sürekli. Her yerde Elon Musk. Bütün dünyada. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, işte canlı yayınlarda, bütün kanallarda, haber programlarında Elon Musk, Elon Musk. Bizim Cumhurbaşkanımız bile adamla görüştü elektrikli araba için. Yani Elon Musk, sembolizmin, ezoterizmin, yani dünyayı kontrol etmek isteyen şeytani güçlerin yeni parlak çocuğu. Üstüne üstlük bir çalışma yapmışlar. Tanrı'nın sureti acaba neye benzer diye. Bir bakıyoruz. Yani dünyanın en itibar gören dergisinde hop Elon Musk'a benziyormuş. Geçtik. Şimdi Tanrı'nın özellikleri neler? Ona bir bakmamız lazım. Tanrı'nın özelliği. Tanrı nedir? Her şeyi görür, değil mi? Nereden? Gökten görür. İşte Hristiyan inancında böyle. Adamın Starlink diye bir projesi var. Gökyüzünü komple, bütün dünyanın etrafını uydularla donatacak, herkesi görecek. Tanrı herkesle iletişim içindedir. Yine Starlink projesiyle bedava internet vereceğim diyor. Herkesle iletişim içerisinde olacak. Tanrı nerededir? Göktedir. SpaceX programıyla adam zaten uzaya hakim olmak istiyor. Ayda üsler kurmak, Mars'ta üsler kurmak, göktaşından maden çıkarmak. Yani bir uzay hakimiyeti düşüncesi var. Yani projesi var ve proje gerçekleşiyor şu an. Yani bakın nelerle destekliyorlar adamları. Geçtik. Tanrı herkese rızık verir. Elon Musk bu pandemi sürecinde nasıl bir açıklama yapmıştı? Herkese asgari geçim ücreti verelim. Bütün dünyaya. Şimdi adama Tanrı vasfı yüklüyorlar. Bu Tanrı'yı çok yakında lansman şeklinde göreceğiz. Emin olun. Lansmanını yapacaklar. Bu kişinin Tanrı olduğunu ve buna ibadet edilmesi gerektiğini bize gösterecekler. Şimdi bu deşifreden sonra ikinci videomda da bunun nasıl bir yanlış Tanrı olduğunu anlatacakları, Tanrı'nın putlarını ve inanmayanlara, Elon Musk'a Tanrı olarak inanmayanlara nasıl zulümler yapabilecekleriyle alakalı açıklamalarım olacak. Onlar da tamamen bilimsel ve Tanrı'nın yüzü nasıl her evde olacak ve her zaman her yerde ona ibadet edebileceksiniz. Onu anlatacağım. Ve Elon Musk'ın isminin Kabala ile olan ilişkisi, Kabala dereceleriyle olan ilişkisini anlatacağım. Teşekkür ederim. Bu videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve dostlarınıza da izlettirin. Elon Musk, yani Tanrı'nın suretinde. Teşekkürler, hayırlı günler.